Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bu videoda size başlığına yazdığım üzere burun mukozası ve oradan uygulanabilecek bir maddenin acaba bizi COVID'den koruyup korumayacağı konusunda bir konuşma yapmak. Elbette ki burada boyumu aşan bir şey yapmayarak işin biyokimyasını anlatmak ve bu olasılığı masaya sadece düşünülmesi gereken bir olasılık olarak koymak istiyorum. 1,5 yıldır Covid ile yatıyoruz, kalkıyoruz değil mi? Ama biz Covid ile ilgili, Covid'den korunmakla ilgili konularda aşıları dinliyoruz ama genelde aşıyla yapmak istediğimiz şeyin hep aşıya karşı immünoglobulin G antikorları yapmak ve ancak ondan sonra korunmakla ilgili konulardan bahsediyoruz. Zaten aşıların da yapabildiği bu. Yani bir virüs içeriye girdiğinde ve kanda dolaşabilir haldeyken onun molekülüne karşı molekül olarak antikorun, IgG, immünoglobulin G antikorunun yapılması üzerine konuşuyoruz. Fakat oraya gelmeden önce biliyoruz ki bu virüs mukozalardan giriyor. Mukoza kavramının ne olduğunu biliyorduk. Virüs mimarinde konuşuyorsak hani burnumuzdan, ağzımızdan, üst solunum yolundan ve akciğerden giriyor. Yani girdiği ilk bölge burası, sonra akciğere iniyor. Ve bunun dışında neyi biliyoruz? Mide bağırsak sistemine de girebilir, bağırsak mukozasından da girebilir. Orada da hastalığın başlama noktası olabilir diye konuyu biliyoruz. Yani bildiğimiz şey girme yollarının mukoza oldu. Yani derimizden değil de bu ince zarsı iç derimizden giriyor. Kaldı ki bu ağızda da aynı şey var, gözde de aynı şey var ve bunların da virüsün giriş noktaları olarak bahsi geçmişti. Ama biz daha çok hani virüs burundan giriyor, üst solunum yolu enfeksiyonu olduğumuz alandan giriyor diye konuşalım ve oranın mukozasından bahsedelim. Şimdi bizim demek ki virüsün içeriye girip işte eğer aşıyla da olsa, hastalığı geçirerek de olsa ona karşı antikor üretmemiz için oralardan geçebilmesi lazım. Dolayısıyla aslında ilk konuşmamız gereken immünite ise mukozal immünitenin, yani mukozadaki bağışıklıkların liste başı olması lazım. Biz bunu başka konuşmalardan nasıl biliyoruz mesela? Mukozalarda immünitenin çoğu vardır. İşte bağırsak çok geniş bir alan olduğu için bağırsak mukozasının etrafında immün sistemimizin %80'i vardır. Bu konuşmaları biliyoruz değil mi? Yani o bağırsakta anlattıkları şey bağırsağın dışarıyla, yani bağırsağın içi aslında dışarısı. Yani içinden geçen bir boru, orası bir boşluk gibi düşünün, aynı burun gibi. Yani orası dışarıdan gelenlerin olduğu bir yer, yiyecekle vesaire. Ve onların içeri girip girmemesi bir bariyer olduğu için bağırsak büyük ve oradaki immünite büyük diye konuşuyoruz. İmmünitenin %80'i orada. Burun da aynı, akciğer de aynı. Dediğim gibi göz, ağız, vajina, bütün dışarıyla temas olan ve deri olmayan yerlerde de mukozamızdaki immünite diğer immüniteden daha büyük bir oran kaplıyor. Şimdi onun için demek ki bizim mukozalarımızda bir immünitenin, mukozalarımızda bir defansımızın olması zaten normalen beklenen bir şey. Yoksa her dakika hastalanırdır. Derimize göre çok daha incecik olduğu halde, tek katlı, deri çok katlıdır. Tek katlı olduğu halde oradaki minicik hücreler ve onunla ilgili bir sistem bizi demek ki koruyor. Ki biz çok sık hastalanmıyoruz virüsle veya bakteriyle. Demek ki mukozal immünitenin COVID'de de bir başlık olması lazım. Burada biz mukozalarımız immün müdür, ne kadar koruyordur, birininkinden kolay geçer, öbürününkinden zor mu geçer gibi bir soru da sorabiliriz. Yani birinin mukoza immünitesi daha yüksek olduğu için acaba daha içeri girmeden mi onu yok ediyor ya da yok edebilir mi sorusunu sormamız lazım. Bunun cevabı evettir, bazı şartlar altında. Şimdi onları öğreneceğiz. Şimdi mukozanın öneminin bizim iç derimiz olduğu ve bütün vücudu dışarıyla aramızdaki sınırı oluşturduğu ve oradaki bütün sistemin bizi korumak için çalıştığı bilgisidir. Biz mesela gastrointestinal, yani bağırsaktaki koruyucu mukozal immün sistem diyoruz. Mesela burundaki noise burun ya, burundaki mukozal immün sistem diyoruz. Bunların böyle kısaltmaları var ve fakat bu mukozal sistemin, genel immün sistemin adı MALT diye anlatılıyor. Yani biz MALT sistemimize, mukozalarla asosiye, mukozalarla ilgili lenfoid immün sistemimize güvenmemiz lazım virüsle ilgili hikaye. Fakat bu bile virüs mukozdan girdikten sonra devreye giriyor. Bir de bunun bir daha üstü var. Yani daha tutundu tutunmadı, orada bir nokta var. Bunu bile uyandırmadan çalıştıracağımız bir durum var. İşte orada biz
mukozanın üzerindekilere odaklanıyoruz. Bir sürü şey konuşabiliriz burada. Fakat bu şeyin amacı, videonun amacı özellikle immünoglobulin A üstünden korumadan bahsetmektir. Şimdi immünoglobulin A dediğimde hemen videonun sonunu başa bağlayayım. İmmünoglobulin A'mız yeterince varsa mukozalarda ve yeterince iyi çalışıyorsa o mukozadan içeriye girebilecek bakteri ve virüs sayısı çok azalır. Çünkü immünoglobulin A'nın mukozların üstünde, o müküsün üzerinde olmasının amacı zaten budur. Şimdi bakalım o nasıl koruyor da bizim işimize geliyor. Bir kere IgA ne demektir? Bakın, immün, bağışıklık demek değil mi? O grubun bir elemanı bu. Globulin, bağışıklığa ait bir yapı ve bu da A'sı. Bunlar kaç taneydi? IgM var. Akut hastalıkta, Covid'de olsa bütün akut hastalıklarda yükselen. Hemen arkasından IgG var. Bu kalıcı bağışıklık dediğimiz işte aşıyla yapılmak istenen, bunları aşıya karşı anti-Covid olarak arttırmaya çalıştırmak istenen ve dolayısıyla da bu ikisi birbirini nötralize etsin, Covid ortadan kalksın denen konu. Hastalığı geçirince de bu oluyor, aşı olunca da bu oluyor. Yani kalıcı bağışıklık hikayesi için burası. Fakat bu içeriye girdikten sonraki hikaye. Biz girmeden bunu yapalım. Çünkü bütün çalışmalar ve dediğim gibi koruma, bunu arttırmaya yönelik çalışılıyor ya. Daha içeri sokmadan bunun bir başka kardeşi var. A ve buna ihtiyaç kalmadan işi halledebilir. Ve onun bulunduğu yerde kanın içerisinde de var ama sekretuar, burasına bir S harfi koyuyorlar. Sekresyon, sıvılardaki immünoglobulin A'dır bizim mukozada konuştuğumuz. Dolayısıyla bu varsa buna iş kalmayabilir. Nasıl o varsa ona iş kalmıyor? Şimdi IgA'yı biz ister burnumuzun içinde, ister akciğerimizde, ister bağırsağımızda yapalım. Şurası mukozamız olsun, şurası içimiz yani değil mi? Burası da dışarısı. Şuradan da virüs veya başka bir patojen geliyor. İşte IgA'ların bulunduğu yer bu mukozaların üstlerindeki bölgeler. Daha içeriye girmeden olan kısım. IgA şunu yapıyor. Şimdi biz ne duyuyoruz? Nötralize eden antikorlar. Nötralize ne demek? Etkisini azaltmak demek. Virüse karşı IgG nötralize antikorumuz varsa onu yakalarız ve işte aşı ve hastalıkla olayı hallettik. Fakat aynı nötralizasyonu sekretüer IgA daha içeriye girmeden mukoza üstünden de yapabiliyor. Ve bunun diğer bir özelliği de biz IgA'ya şey diyoruz, sessiz, inflamatuar yapmayan. Eğer söz konusu olan şöyle virüsü çizelim, tamam mı? Bunu biz eğer IgG ile yeniyorsak, buna karşı aşı ve hastalıkla bir bağışıklık yapıyorsak, bunun çalıştırdığı bir sürü, buraya gelmek için bir sürü inflamasyon var, bir sürü stokin var ve bunun çalıştırdığı işte komplement aktivasyonu falan filan diye bir sürü hikaye var. Yani burada bir gürültü var. Buraya gelmekte de bunu yapmakta da. Fakat IgA devredeyken hiçbir gürültü yok. Buna sessiz nötralizasyon diyelim. Veya anti-inflamatuar diyelim. Nötralizasyon. Yani IgA bir patojeni sessiz hallediyor. Hatta Amerika'da buna deniyor ki IgA'ya do nothing antibody. Yani bir şey yapmayan antikor, gürültü çıkarmayan antikor, inflamasyon yapmayan antikor. Bunun özelliği ve bu hepimizde var. IgA'nın yaptığı şey bizim mukozamızın üzerinde, şurası mukoza çizgimiz olsun ya da burayı bir şuraya çizelim. Mukoza çizgimiz olsun, şuraya geldi patojenimiz. Burada da IgA var. IgA bunu kaplıyor, tamam mı? Şurada da mukusumuz var, bizim o sümüksü ağzımızdaki tükürük gibi, ıslaklık gibi düşünün. Buradan işte burunsa sümkürerek, ondan sonra bağırsaksa ishal olarak ya da işte dışkıyla atarak bundan bizi kurtarıyor. Bunun buraya geçmesine engel olduğu için eğer buraya geçerse zaten o IgM'ler ve G'ler devreye girip burada bir gürültü kopuyor. Burada nötralize edersin, iş sessiz bir şekilde hallediliyor. Şimdi IgA'yı vücut, yani bütün immünoglobulin mukozaların üstünde üretiyor ama mesela çocukta ve gençte daha yüksek üretimi var. Belki bu da hani çocukların ve gençlerin daha hafif geçirmesiyle ilgili bir soru işareti olarak incelenmesi gereken bir nokta olarak masaya konulabilir. Bizim IgA işte yaşla bir tık azalıyor dedik.
Çocuklarda daha iyi dedik. İlgahımız yeterince varsa gürültüsüz, hiçbir şey yapmadan antiinflamatuar olarak virüsü nötralize ediyoruz dedik. Ve arkasından bir sürü işi çıkarmıyor dedik. Demek ki bizim mukozalarımızın içerisinde yeterince ilgah olması bir mesele. Nasıl ölçüyoruz ilgahı? Toplam kandan ölçebiliriz. Kanda baktığımız ilgah değeri de bir fikir verir. Ama o kanda gezendir. Mukozada olan biraz daha farklıdır. Türkiye'de yok ve rutini de yok ama tükürükteki ilgah miktarı aslında bize mukozalarımızın üstünde ne kadar sessiz, nötralize edici, daha içeri girmeyi engelleyici ve virüslerin baştan yok edici immünoglobulinimizin, yani bağışıklık sisteminin başka bir maddesi olan ilgahın miktarı hakkında fikir verebilir. Yani tükürükte ilgah testi bakmak, belki onu yapamıyorsak total kanda ilgah testi bakmak ve az olup olmadığını kontrol ederek hastalığı yani hastalığa virüsü içeriye alma, hafif geçirme, kolay geçirme konusunda bize bir fikir verebilir. Bir takım çalışmalar diyor ki biz aslında burnun ve özellikle burnu kastediyorlar tabii, ağzı koymuyorlar ama burnun içerisine bir ilgah spreyi yapsak ve lokal olarak zaten virüsün girdiği üst solunum yolu enfeksiyonun giriş noktasındaki ilgahı arttırsak acaba biz virüsün girişini azaltmış olabilir miyiz? Ve kullanımda daha kolay olduğu için ve vücuttaki antikor işlerine kadar iş uzatmadığı için günlük hayatta bizi korumak için anlamlı olabilir mi diye masaya konulan sorular var ve bunlar bence üstüne düşünmesi gereken şeyler. O zaman bizim meselemizin kanda veya tükürükte ilgahımız ne kadar var yok ölçmenin dışında ilgahımızı nasıl etkili ve yüksek tutabiliriz diye bir soru olması lazım. Hani normal insanlar olarak. O zaman bir sonraki videoda biz ilgahımızı nasıl arttırabiliriz'in günlük hayattaki karşılığını konuşalım.